Herkese merhabalar. Fatoş'un Güzesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir yöresel yemek tarifiyle geldim. Kayseri yağlaması yapacağız. Diğer adıyla şebit derler. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yemeğimizin lavaş kısmını hazırlayacağız. Yani ekmeğini. 5 su bardağı unumuzun içerisine yarım yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ilave edelim. Ve 1,5 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Kalan yarım su bardağı suyumuzu daha sonra ilave edeceğiz. Öncelikle hamurumuzu toparlayalım. Daha sonra kalan suyu ilave edip hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Hamurumuzu yoğururken ister mutfak şefinde isterseniz elde yoğuracaksınız arkadaşlar. Suyumuzu kontrollü bir şekilde öncelikle 1,5 su bardağını ilave ediyoruz. Kalan yarım su bardağı suyumuzu da ilave ettikten sonra hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar elde veya makinede bu şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuz neredeyse yoğruldu. Hamurumuzu yoğururken şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer maya kullanmıyorsanız mayasız da hazırlayabilirsiniz. Onu da söylemek istedim. Hamurumuz yoğruldu. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur olmayacak. Çok yumuşak da bir hamur olmayacak. Orta sertlikte bir hamur olacak. Hamurumuzu şöyle bir toparlayalım. Ve tekrar yoğurma kabımıza alalım. Üzerini mutlaka bir streç folyo ile kapatalım ki hamurumuz mayalanırken kurumasın. Hamurumuz 35-40 dakika kadar mayalanırken diğer taraftan hemen yemeğimizin iç harcını hazırlamaya geçelim. 600 gram kadar dana kıymamızı tavamıza alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı soğuk su ilave edelim. Tuzu ben sürekli bu aşamada ilave ediyorum. Yemekler çok daha lezzetli oluyor. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim ve etin suyu tamamen çekilene kadar eti kavuralım. Kaşığın alt kısmıyla bastıralım ki et topaklanmasın. Etin suyu tamamen çekildikten sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Etin suyu tamamen çekildi arkadaşlar. Bu aşamada 2 orta boy kuru soğanımızı küçük küçük doğradıktan sonra ilave edelim. Ve 1 çay bardağı sıvı yağ veya Riviera zeytinyağı ilave edelim. Ben ilk etapta yarım çay bardağı ilave ettim. Eğer et çok yağlıysa yarım çay bardağı sıvı yağ eklemeniz yeterli olacaktır. Yağ miktarı az geldiği için daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettim arkadaşlar. Yani toplamda 1 çay bardağı sıvı yağ kullanmış oldum. Diğer taraftan 2 adet sivri biber ve 1 adet kapya biberimizi robottan geçirerek neredeyse püre haline getirdim ve ilave ettim. Benim kullanmış olduğum biberler buzlukta yazdan saklamış olduğum biberler. Taze biber kullanacaksanız yine aynı şekilde robottan geçirerek hazırlayabilirsiniz. Ve 3 diş küçük küçük doğranmış sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biberimizi ilave edelim. Ve 2 yemek kaşığı salçamızı ilave edelim. Tüm malzemeler birbirine geçene kadar kavuralım. Kullanmış olduğum salça ev yapımı salça arkadaşlar. Eğer hazır kullanacaksanız 1,5 yemek kaşığı domates, 1,5 yemek kaşığı biber salçası olarak kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz 1 adet domates de ilave edebilirsiniz. Ben mevsimi olmadığı için kullanmadım domatesi. Ama eğer isterseniz 1 adet domates de ilave edebilirsiniz. Salça tamamen ezildikten sonra üzerine 1,5 su bardağı kaynar suyumuzu ilave edelim. Ve kaynamaya 5-6 dakika bırakalım. Yani harcımızın soğanlarının tamamen pişmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer soğanlar pişmişse ocaktan alabilirsiniz. Suyun kesinlikle tamamen çekilmiş olmaması gerekiyor. Yani
harcımız biraz sulu olacak. Harcımız kavrulurken diğer taraftan hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla da kanalımın büyümesi adına destek olursanız çok çok mutlu olurum. Harcımız pişti. Ocağımızın altını kapatalım. Diğer taraftan hamurumuzu bezeler haline getirelim. Hamurumuzun üzerindeki jelatini aldıktan sonra şöyle bir toparlayalım. Hamurumuz görmüş olduğunuz gibi çok güzel mayalandı. Ve hamurumuzu toparlayalım ki içerisinde maya kokusu kalmasın. Küçük mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak hamurumuzu beze haline getirelim. Bu ölçülerde 16 adet lavaş çıkıyor arkadaşlar. Ben ölçü olarak birkaç tane fazla hazırlıyorum. Her ihtimale karşı olabiliyor. Bazen yanabiliyor, yani küçük kazalar olabiliyor. Riske atmamak için mutlaka ben birkaç tane fazla olacak şekilde hazırlıyorum. Yağlamamız için istediğiniz kadar kat kullanabilirsiniz. Fakat en az 10 kat olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezelerimizi aldıktan sonra üzerini kapatalım ki kurumasın. Diğer taraftan bezemizden bir tane alalım. Altını ve üstünü unladıktan sonra oklava veya merdane yardımıyla bezemizi bu şekilde açalım. Hamurumuzu bu şekilde açalım. Lavaşlarımızı açarken çok kalın olmayacak arkadaşlar. Yani olabildiğince ince bir şekilde açarsanız çok daha sağlıklı olur. Mayalı olduğu için kabaracaktır. Tavamızı önceden ısıtalım ve hazırlamış olduğumuz, yani açmış olduğumuz lavaşımızı tavamızın içerisine alalım. Lavaşlarımızı pişirirken bazlama kadar çok pişmeyecek. Hafif pembeleşince lavaşlarımızı ocaktan alacağız. Bir taraf piştikten sonra diğer tarafına çeviriyorum. Lavaşlarımızı orta ateşte pişiriyorum. Kabaran kısımları hafifçe spatula ile bastırarak çok fazla kabarmasını önleyebilirsiniz. Lavaşlarımız bu şekilde hafif göz göz olduktan sonra ocaktan alalım ve mutlaka kağıt havlu sermiş olduğumuz veya temiz bir mutfak havlusu da olur. Pişirmiş olduğumuz lavaşlarımızı üzerine alalım ki terleme olmasın. Tüm lavaşlarımızı bu şekilde pişirerek hazırlayalım. Videom biraz uzun oldu arkadaşlar. Onun için çok çok özür diliyorum. Aslında iki tarif birden vermiş oluyorum. Hem lavaş hem de yemek tarifi. Umarım sıkılmadan videomu izlersiniz. Lavaşlarımız bu şekilde hafif pembeleşince ocaktan alalım ve tüm lavaşlarımızı bu şekilde pişirerek hazırlayalım. Lavaşların pişme aşaması bittikten sonra hiç zaman kaybetmeden iç harcımızı yerleştireceğiz. Lavaşımızı ikiye katlayalım. Kenar kısımlarını sosumuza bu şekilde batıralım. Hem görünümü çok daha şık oluyor hem de lavaşların kenar kısımları kuru kalmamış oluyor. Kıymalı harcımızdan 2,5-3 yemek kaşığı kadar bu şekilde lavaşın üzerine yerleştirerek kaşıkla yayalım. Ve sırasıyla bir lavaş bir iç harcı olacak şekilde kat kat olacak şekilde dizelim. İlk lavaşımız hazır. Tekrar lavaşımızdan alalım. İkiye katlayalım. İç harcımızın sosuna bu şekilde kenarlarını batıralım. Ve aynı işlemi 12 kat olacak şekilde bu şekilde tamamlayalım.
Bu tarifi eminim çok beğeneceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli ve yapması çok fazla zamanınızı almıyor. Toplamda 1,5-2 saatte tüm aşamalarıyla hazırlamış oluyorsunuz. Videom biraz uzun oldu. İnşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Kayseri yağlamamızı sıcak sıcak servis etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Yani iç harcımız sıcağa yakın olursa çok daha lezzetli oluyor. Kayseri yağlamamız hazır. Sosumuz için, yoğurtlu sosumuz için 2 diş kadar sarımsak ve çok az tuz ilave ettim bir kase yoğurdun içerisine. Kenar kısımlarına kaşık yardımıyla yerleştirelim. Yoğurt miktarını arzu ederseniz arttırabilirsiniz. Kayseri yağlaması biliyorsunuz yoğurtla tüketiliyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Maydanozla en üst katımızı bu şekilde süsleyerek servis için, sunum için hemen geçelim. Kayseri yöresine ait Kayseri yağlaması muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Aranızda bilmeyen arkadaşlar varsa mutlaka ama mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Çok lezzetli ve aynı zamanda sunumu da çok şık bir tarif. 4 eşit parçaya olacak şekilde yağlamamızı bu şekilde dilimledim. Arzu ederseniz 8 eşit parçaya da dilimleyebilirsiniz. Katlarını görüyorsunuz. İç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Ve asla bir hamurlaşma olmadı. Bu şekilde kenarlarından katlayarak yoğurt sosuna batırılarak tüketiliyor. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiler.